Amerika'daki en etkin 33 kişi arasına girdim. Amerikan Foreign Policy dergisi tarafından seçildim. 28 yaşında ben kendi danışmanlık şirketimi kurdum. Amerikan şirketi olmamıza rağmen mühendislik takımı kurduğum zaman Türkiye'de bir mühendislik takımı kuruyorum. 28 yaşında ben benzer bir hadsizlikle İstanbul'da ya da Ankara'da böyle bir şirket kursam hiçbir iş yapamam. Ben Cenk Sidar, 18 senedir Amerika'da Washington DC'de yaşıyorum. Şöyle, bizim ofiste haftanın 3 günü çalışanlarımız ofise geliyorlar. Pazartesi, salı, perşembe, cuma günleri evden çalışıyor ekip. Özellikle bu Covid sonrası dönemde Amerikan özel sektöründe 5 gün evden çalışmak hani yeni standart olmaktan çıktı biraz. O yüzden biz de onu uyguluyoruz. Biraz hem ev hem ofis bir hibrit bir model yaratmış olduk. Ben Enquire AI şirketinin kurucusu ve CEO'suyum. Enquire olarak özellikle bilgi ekonomisinde faaliyet gösteren şirketlere yapay zeka ve insan uzmanlığına dayalı teknoloji çözümleri sunuyoruz. Bugün itibariyle DC, New York, İstanbul ve Hindistan'da ofislerimiz var. Yaklaşık 35'e yakın tam zamanlı çalışanımız ve platformumuzda 60.000 uzmanımız var. Yapay zeka ve danışmanlık, araştırma ve bilgi ekonomisi kapsamında öncü bir şirket olmaya çalışıyoruz. ...1982 İstanbul doğumluyum. Orta halli, aslında anne tarafından Erzincanlı, baba tarafından Kayserili bir orta halli bir ailenin ferdi olarak dünyaya geldim. Ortaokul ve lise yıllarından itibaren İstanbul Bahçelievler Anadolu Lisesi'nde okudum. Tabii lise 2'de bir üniversite giriş süreci var hepimizin yaşadığı. Orada da İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler ve işletme çift anadalı yaptım. İstanbul'da o dönem bir gençlik sivil hareketinin, sivil toplum hareketinin kuruculuğunu ve liderliğini yaptım. Yaklaşık Türkiye çapında on binlerce üyesi olan. Ondan sonra Amerika maceramın ana kırılma noktası şu oldu. Dışişleri Bakanlığı'nın burs programı vardır. Çok kısıtlı öğrenci o bursla Avrupa'da bir sene yüksek lisans. Ama özellikle dış politika ve ekonomi alanında dünyanın en iyi okulu Amerika'nın Johns Hopkins Üniversitesi, SAIS'tir. Fakat bu bir Amerikan okulu. Yani Avrupa Birliği Amerikan okuluna burs vermez. Fakat bu okulun Bolonya'da bir senelik bir programı var. Bologna Center diye. Ben bir senelik burs aldım ama aslında amacım ikinci sene Amerika'ya gelip buradan mezun olmak. İlk seneye başladım Bologna Center'da. Sonra ikinci dönem tabii biraz stres olmaya başladı. Yani evde burs yok. Hani biraz aile belki çok ufak bir şeyler yapabilir ama yani Amerika'da bir sene master yapmanın maliyeti o dönem $45.000. Şimdi ne kadar? Ya her şey dahildi o zaman. Sonra baktım okulda öğrenci birliği başkanlığı seçimleri olacak gelecek sene için. Bologna'daki okulda olacak, Washington'da okul başkanı olacaksın. Dedim fırsat bu fırsat. Aday oldum böyle 11 kişi vesaire aday olduk. 200 kişilik öğrenci grubu içinde ve o güne kadar da hiçbir yabancı öğrenci seçilmemiş. Artık yapacağız kampanya, seçim kampanyası yapıyoruz. Ben dedim ki yani benim kampanyamın merkezine şunu koydum. Ya bu böyle olur mu? Yabancı öğrencilere de kredi imkanı, burs vermeseniz de kredi imkanı verecek bir sistem getireceğim. Ama bayağı böyle agresif bir kampanya. Böyle en yakın rakibime 30 oy atarak falan öğrenci birliği başkanı seçildim. Sonra okul dönemi bitiyor. Yani benim böyle toplamaya çalışıyorum etraftan yani aileden vesaire bir şeyler. Ama hala yani en az 25.000 falan eksik $40.000. Sonra işte ben dekanla konuşuyorum. İşte gelecek sene planlamasını yapıyoruz. Toplantı yaptık, herkes çıktı. Size bir şey konuşmam lazım dedim.
Ya ben öğrenci birliği başkanı seçildim ama benim dedim bursum yok. Şimdi yani ben okuldan bir burs ya da kredi talebinde bulunmam gerekiyorum dedim. Yani yoksa ben gelemeyeceğim ya. Bu da demokratik tahammül arasından kötü bir şey. Yani seçilen başkanı siz getirmiyorsunuz. Kadın tabii bir şaşırdı falan. Tamam dedi, ben ilgileneceğim. Dedim ki ben bir ilk taksidi ödeyeyim okulun 2. sene için. Bir oraya gideyim. Herhalde o noktadan sonra da yani Allah kerim hani kimse de geri göndermez, özellikle hani öğrenci birliği başkanısın vesaire. Ben gittim, o noktadan sonra hani okul başladı, yarısını burs verdiler, yarısına kredi verdiler. İşte o krediyi ben 5 senede falan okul bittikten sonra ödedim. Johns Hopkins Uluslararası İlişkiler Okulu aslında Amerika'nın ve dünyanın en köklü dış politika ve ekonomi okullarından biri. Kim derdi ki okuldan mezundan 18 sene sonra gene burada olacağız ve bunları konuşacağız. Fakat artık okul burada değil, okul başka daha büyük bir binaya taşındı yıllar sonra. Ben aynı zamanda bu okulun 2012-2016 döneminde de yönetim kurulunda board üyesi olarak da yer aldım. Yani o benim belki stressiz tek senemdi yani hayatımda yaşadığım, hani o, çünkü burs alma derdi yok. Hani olayı çözmüşüm. Artık önüm açık diye düşünüyorum. 2007 hani dönemi da şey noktasına geldim. Yani orada da zaten okuldan kredi aldık. En az 200 sene buradayım artık, hani dönmenin zaten. Halbuki ben o dönemde hiçbir zaman, yani kariyerimin hiçbir alanında, yani Amerika benim için bir hedef değildi. Yani benim kafamda şey vardı. Ben biraz finans ve ekonomi alanında öğrenmek istiyordum. O dönem staj yaptığım bir yer vardı. Kısa bir staj yapmıştım. Amerikan Türk Konseyi. Orada tanıdığım biri beni arayıp, ya Cenk bak işte şu kişi işten çıkıyor. Direktör pozisyonu boşalıyor. Başvurmak ister misin? Dedim isterim. Çok düşük bir maaş. Ama inanın, yani o toplantıları, konferansı, Amerikan Türk Konseyi konferansı vardır her sene burada yapılan. Ben onu organize ediyorum. Yani herkes beni arayıp işte konuşmacı olmak istiyor, onu yapmak istiyor falan. Çok havalı bir pozisyon, direktör falan bir de. Ben 3 sene orada çalıştım. Mükemmel bir network edindim. Hükümette olan, işte Amerikan hükümeti, Türk hükümeti, Amerika, her taraftan çok ciddi arkadaşlıklar kurdum. İnsanlarla tanışmaya başladım iş anlamında. Bana gelip, ya sen şöyle bir rapor yazar mısın bize? Biliyorum ATC yazamaz ama sen bunu bir freelancer olarak yazabilir misin? Ben patrondan izin alıp, bakın hani ben de çok para kazanamıyorum. Bana izin verin ve en azından bütünlüğümüze zarar vermeden ben rapor yazayım kendine ATC olarak diye, kendi adıma. Ben gideceğim dedim yani. Hani ben ya da başka yere gitmem lazım. Ya artık geçinemiyorum bu parayla. 2007'de $23.000 falan bir yıllık şeydi yani. Komik, o zaman bile komik rakamdı yani. Orada bir sıkıntı vardı. Bana tamam dedi. Yani sen yaz ama tabii bu işini etkilemesin. Yani biz senden aynı performansı çalışmayı bekliyoruz. Tabii ben onu yapmaya başladığım zaman gördüm ki yani burada büyük bir pazar var yani. Ben ne yapıyorum yani? Bir rapor yazıp yani 3-4 raporda yıllık maaşımı kazanmaya başladım. Ben orada şunu gördüm. Ya bunun bir pazarı var. Ben bu benzer raporları nasıl ben Türkiye'ye yapıyorum şimdi? Türkiye hakkında bir rapor yazıp atıyorum $5.000 satıyorum. Atla deve değil. Ben bunu Rusya için de ben yazamam ama yazacak birini bulurum. Üzerine koyarım, satarım, ticaret. Ama herkes bunu bu şekilde yapıyor zaten. Yani orada ben ATC'den ayrıldım artık 2011'de. 28 yaşında ben kendi danışmanlık şirketimi tam zaman olarak kurdum. 2010'dan 2015'e kadar aktif yaptığım dönemde Amerika'nın en büyük güç şirketinin neredeyse 10'u ile 15'i ile kontratımız vardı. Yani Coca-Cola, Uber, Hilton otelleri, Kinross, Microsoft, Google. 28 yaşında ben benzer bir hadsizlikle İstanbul'da ya da Ankara'da böyle bir şirket kursam hiçbir iş yapamazdım. Özel sektörde sözü geçen, burada politika belirleyicileri arasında da bir ilişki zinciri olan bir aktör haline geldim ve çok genç bir yaşta, yani 30-31 yaşlarında bu konuma gelmek, hani bırakın bir yabancı biri için ya da Türk için, hani Amerikalı için de çok
kolay bir şey değildi. Amerika'daki 33 yaş altı en etkin 33 kişi arasına girdim. Amerikan Foreign Policy dergisi tarafından seçildim. Bu haberler oldu Türkiye'de. 2006 yılında okulu bitirirken Amerika'nın en başarılı 100 gencinden biri seçildim. Bunları Türk olarak değil, yani bir küresel bir vatandaş, küresel bir aktör olarak yaptım. Yani ben hangi ülkenin vatandaşını diye kimse sormadı. Ve şunu gördüm, yani gerçekten bir şeyleri yapabiliyorsunuz. Bu yaş ve meselesi değil. O ön yargıları kırmak, hani o kabul edilmiş şeylerden çıkmak gerekiyor. Sonra ben 2015 ve 16 yılları da benim için yeni bir aydınlanma oldu. Ben dedim ki, yani planlama yapmak mümkün değil. Nerede olduğunuzun da bir anlamı yok. Belki ben en büyük topluma katkıyı nerede olursam oradan yapabilirim. Yani benim Amerika'da nerede en çok katkıyı yapabilirsem orada olmalıyım. Ben dedim ki o noktada, ya dedim biz bilgi satıyoruz, içgörü satıyoruz. Bunu nasıl bir platform üzerinden yaparız? Yani adam gelip bana gelmesin bundan sonra. Direkt platform üzerinden siparişini versin, uzmanı bulsun. Ben kendimi aracı olmaktan çıkarayım. Ben bir platform kurayım. Rusya'daki adamı kendi işe alsın. Ben arada Uber gibi %10, %15 para alayım. Bu iş buraya gidiyor dedim. Bir platform oluşturduk. İlk başta 500 kişi, 1000 kişi, 5000 kişi derken dediğim gibi bugün 60.000 kişi sistemde var. 180 ülkede. Yani dünyanın her ülkesinde yüzlerce uzmanımız var ve bu uzmanlar bu platform sayesinde bugün para kazanabiliyorlar. Biz bütün bu yarattığımız datanın sahibinin biz olduğunu en baştan hem uzmanlara hem şirketlere söyledik platformda. Bu data bize ait. O data birikti. Yapay zeka bambaşka bir yere geldi bugün. O datayı yapay zekaya bağladığınız zaman bütün o bilgi birikimine ben bir ChatGPT gibi bir botla, buna AIDA adını verdik. Buna da bir Türk adı verdik. AIDA bugün ChatGPT'den daha kuvvetli çıkarım yapıyor. Özellikle bizim çalıştığımız alanlarda. Piyasa araştırması, ekonomi, jeopolitik. Ve bu teknoloji şu anda Amerika'nın en sofistike diyebileceğimiz teknoloji şirketlerine biz teknoloji satıyoruz. Japon büyük bir teknoloji şirketine biz bunu lisansladık, teknolojimizi. Yani ben bu teknolojinin patentinin sahibiyim kişi olarak. Özellikle bu yapay zeka konusundaki son 2 senedeki gelişmeler de bizim önümüzü çok açtı. Kendimizi Japonya'ya teknoloji satarken bulduk. Japonya'nın en büyük teknoloji medya şirketlerinden biri bizim %40 ortağımız oldu. Hisselerimizin %40'ını geri aldık. Onlara kendi yeni ürettiğimiz teknolojinin yeni versiyonunu lisansladık. Yani ben aslında Japonya'ya 2 kere teknoloji satan bir şirket haline geldik. Ve bunu bırakın, herhalde Amerika'da da bugüne kadar yapan yoktur. Amerika'ya taşınmak kararı bence bir insanın, bireyin vermesi gereken kararların aslında küçük bir pay. Daha önce ne yapmak istediğine, ne olmak istediğine, ne gibi bir katkı sunmak istediğine karar vermeli ve o katkıyı ve o olmak istediği insanı en iyi nerede olabilir? Eğer o en iyi olabileceği yer Amerika'ysa Amerika'ya tabii ki gelsin. Kendi potansiyelini en iyi geliştireceği yer burasıysa. Başını çektiğim o jenerasyon da, yani ben 1982 doğumluyum. İşte bu Y kuşağı dediğimiz jenerasyon da analogdan dijitale geçiş yaptığı için bizde belki o gurbet hissi vesaire, hani ben kendi adıma söyleyeyim, çok yaşamadım. Çünkü ben televizyonu ya da interneti açtığım zaman Türkiye'ye bağlanabiliyordum. Yani 1950'lerde, 60'larda, 70'lerde yaşanan gurbeti bizim yaşadığımızı düşünmüyorum. Yani o Nazım Hikmet'in Memleket mi, Yıldızlar mı, Gençliğim mi Uzak hani dizeleri vardır. Hani o zamanın gurbetini anlatan. Yani artık memleketle daha yakın. Yani uçağa binip buradan tek seferde gidebiliyorsun. Yıldızlar da daha yakın. Ya ben açıkçası kendimi, potansiyelimi en iyi geliştirebileceğimi yerde yaşamayı önceliklendiririm. Bunu izleyen arkadaşlar da öyle baksınlar. Dünyayı takip edin. Yani öğrenmeyi öğrenip sürekli kendini güncellemek. Yani bunu da güncellemediğin zaman artık 4 senelik
okulun da bir anlamı kalmadı. Artık Urfa'da Oxford var kardeşim. Artık gidiyorsun internete, Oxford'da bütün alabileceğin dersleri Urfa'daki evinde okuyup öğrenebilirsin. Yeter ki sen Oxford'daki bilgiyi almak iste. Mark Twain'in bir sözü var. Seyahat etmek ve göç etmek ön yargıları yok eder, büyüklenmeyi ortadan kaldırır ama en önemlisi size daha geniş ufuklar kazandırır. O yüzden nerede en çok katkıyı hem kendinize hem topluma hem insanlığa sağlayabileceksiniz onu düşünmek ve oradan hareket etmek gerekir diye düşünüyorum.